167 dahi seviyesinde bir IQ değeri. Ve bu zekanın arkasındaki adam FBI'yi tam 17 yıl süren modern tarihin en büyük insan avlarından birine mecbur bıraktı. Karşılarında şeytani bir dahi vardı. Muhtemelen tarihin en entelektüel seri katili. Onu ele veren ne bir parmak izi vardı, ne bir görgü tanı, ne de dijital bir iz. Sadece Amerika'nın dört bir yanına gönderilen ve arkasında hiçbir ipucu bırakmayan gizemli paketler. FBI tarihinin en büyük bütçeli operasyonlarından birini yürütüyordu. Ama o ormanın derinliklerinde elektriği bile olmayan ahşap bir kulübede FBI'yi parmağında oynatıyordu. Peki kimdi bu adam? FBI bu dahiyi neden 17 yıl boyunca yakalayamadı? Ve daha da önemlisi bu dahi adamı ele veren o küçücük hata neydi? Beyler bayanlar, karşınızda Unabomber olarak bilinen Ted Kaczynski'nin sıra dışı hikayesi. Lincoln, Montana, yıl 1996. Dışarıdan bakıldığında burası dünyadan kaçmış bir münzevinin döküntü kulübesiydi. Ama aslında tüm Amerika'yı postasını açmaktan, uçağa binmekten bile korkar hale getiren o gizemli bombacının sığınağıydı. Ted Kaczynski buraya 1969'da taşınmıştı. Hem de sadece 2 yıl önce 25 yaşındayken Berkeley gibi dev bir üniversitede matematik bölümünde başladığı o parlak öğretim üyeliği kariyerini bir günde elinin tersiyle iterek inşa ettiği bu kulübede elektrik yoktu, su tesisatı yoktu. Sadece bir odun sobası, eski bir yatak ve duvarlar dolusu kitap vardı. Peki bir insan neden böyle bir hayatı seçer? Onu modern toplumdan, teknolojiden ve insanlığın kurduğu bu sistemden bu kadar nefret ettiren şey neydi? Her şey onun o sıra dışı dehasıyla başladı. 1942 doğumlu Ted, Chicago banliyölerinde işçi sınıfından ama oldukça entelektüel, kitap kurdu ve doğaya önem veren Polonya kökenli bir ailede büyüdü. Akranlarından çok farklıydı. Çünkü 167 değerinde dahi seviyesinde bir IQ'ya sahipti. Bu olağanüstü zekası sayesinde okulda üst üste 2 sınıf birden atladı. Dersleri zahmetsizce geçiyordu ama bu hızlı yükseliş onun sosyal gelişimini tamamen baltalamıştı. Henüz 16 yaşında ürkek ve utangaç bir çocukken kendisini Harvard Üniversitesi'nin sınıflarında buldu. Ancak Harvard yılları Ted için hiç kolay olmadı. Kampüste sosyal olarak giderek daha fazla yalnızlaştı. Kendini o elit dünyanın içinde yabancı, küçük ve dışlanmış hissediyordu. Akranlarından çok daha gençti ve bu durum onu derin bir içe kapanışa sürükledi. İşte tam bu hassas dönemde kampüste adeta bir otorite olarak kabul edilen ünlü psikoloji profesörü Dr. Henry Murray'nin radarına takıldı. Murray, Soğuk Savaş paranoyasının Amerika'yı sardığı bir dönemde insan iradesini baskı altında test eden karanlık deneyler yürütüyordu. Bazı araştırmacılara göre bu deneyler CIA destekli zihin kontrol çalışmaları ve beyin yıkama operasyonlarıydı. Ted'le diğer öğrencilerden önce en derin inançlarını savunan metinler yazmaları istendi. Sonra parlak ışıklar altında, kameralar karşısında bu fikirler acımasızca saldırıya uğradı. Karşılarındaki kişiler onların savunduğu her şeyi küçümsedi, aşağıladı ve kırmaya çalıştı. Ted'in o odadaki çaresizlik ve öfke dolu tepkileri videoya çekildi. Bu ağır seanslar 3 yıl boyunca düzenli olarak devam etti. Toplamda yaklaşık 200 saate ulaşan bu psikolojik baskı Ted'in zihninde derin bir iz bıraktı. Bu deneyler Ted'i tek başına Unabomber yapmadı. Ama zaten içine kapanık, öfkeli ve dünyaya yabancılaşmış bir zihnin içinde belki de geri dönülmesi zor bir çatlak açtı. Harvard onu tek başına bir katile dönüştürmemişti. Ama zihninde zaten büyüyen o karanlık öfkeye belki de en tehlikeli yakıtı vermişti. Ted Harvard'dan sonra Michigan'da matematik doktorasını tamamladı. Berkeley'de dersler verdi ama içindeki o öfke dinmedi. Bir gün aniden istifa etti. Ailesine göre artık doğayı yok edeceğine inandığı sistemin mühendislerine matematik öğretmek istemiyordu. O artık sistemin fişini çekmişti. Montana'daki kulübesine çekildi. Ama modern dünya onu orada da rahat bırakmayacaktı. Kulübesinin etrafındaki ormanların sanayileşme yüzünden katledildiğini gördükçe içindeki o deha yerini saf bir intikam arzusuna bıraktı. Kendi günlüğünde yazdığı gibi yapacaklarımın ardındaki tek motivasyonum kişisel intikam. Bununla herhangi bir şeyi başarmayı beklemiyorum demişti. Makineleri durdurmanın tek bir yolu vardı, o da bombalar.
1970'lerin Amerika'sı tam anlamıyla bir kaosun içindeydi. Sokaklar hükümet karşıtı protestolarla çalkalanıyor, bombalar patlıyordu. Öyle ki o dönem bazı araştırmacılar San Francisco gibi şehirleri neredeyse Kuzey Amerika'nın Belfast'ı diye tarif edecek kadar kaotik buluyordu. Dönemin radikal grupları ne istediklerini açık açık söylüyor, hatta birçok saldırıyı hemen üstleniyordu. Ama bu yeni bombacı bambaşkaydı. Arkasında hiçbir iz bırakmıyordu. Yıllar ilerledikçe aynı elden çıktığı belli olmayan bombaların sayısı artmaya başladı. İlk hedeflerde hep üniversite ve havayolu bağlantısı dikkat çekiyordu. Bu yüzden FBI kim olduğunu bilmediği bu hayalete bir kod isim vermişti. Unabomb. Açılımı ise University and Airline Bombings. Katil ise bu ismi hiç umursamıyordu. Gönderdiği her bombanın en dayanıklı parçasına tek bir imza kazıyordu. FC. Açılımı Freedom Club, yani Özgürlük Kulübü. Karşılarında adli tıpla adeta kedi fare oyunu oynayan dahi bir zanaatkar vardı. Ted, bombalarını yaparken modern dünyanın hazır, kolay takip edilebilir parçalarından olabildiğince kaçınıyordu. Bombaların ahşap kutularını kendi hazırlıyor, mekanizmalarını hurdalardan ve atıklardan topladığı parçalarla kuruyordu. Geride onu doğrudan ele verecek parmak izi, lif ya da net bir dijital iz bırakmamaya büyük özen gösteriyordu. Hatta polis yanlış yönlendirmek için kutuların içine sahte izler ve adresler bile gizliyordu. 1979'da American Airlines'ın 444 numaralı uçuşunun kargo bölümüne bir bomba yerleştirdi. Düzenek tam anlamıyla patlamadı ama çıkan yoğun duman yolcuları etkiledi ve uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Eğer o düzenek planladığı gibi çalışsaydı sonuç yüzlerce insan için çok daha korkunç olabilirdi. Profesörler, şirket yöneticileri, mühendisler sırayla hedef olmaya devam etti ve takvimler 11 Aralık 1985'i gösterdiğinde Sacramento'da bir bilgisayar dükkanı sahibi olan Hugh Scranton bu bombalar yüzünden can veren ilk kişi oldu. 1987'ye gelindiğinde FBI'nin önünde artık 12 ayrı saldırı vardı ve tam o yıl nihayet davada bir gelişme yaşandı. Salt Lake City'deki bir bilgisayar mağazasının önünde paket bırakan gri kapşonlu, güneş gözlüklü ve bıyıklı o adamı bir kadın fark etti. Polis anında bir çizim yaptı ve bu çizim bütün ülkede yayınlandı. Amerika'nın en ünlü suçlu portresi artık herkesin elindeydi. Ancak görüldüğünü fark eden Ted birdenbire tam 6 yıl boyunca derin bir sessizliğe gömüldü. Herkes onun öldüğünü ya da bıraktığını düşünüyordu. Ama o sadece pusuya yatmış, kulübesinde tekniğini mükemmelleştiriyordu. Geri döndüğünde artık sadece patlayıcıları değil, fikirleri de konuşacaktı. Bu kez FBI'nin karşısına bir bomba değil, bir manifesto koyacaktı. Ted o 6 yıllık sessizliğin ardından 1993'te çok daha ölümcül bombalarla geri döndü. Önce bir genetikçi ve bir bilgisayar bilimcisi paketleri açtığında ağır yaralandı. Ardından saldırılar yeniden cinayetlere döndü. Bir reklam yöneticisi ve kereste endüstrisiyle bağlantılı bir derneğin başkanı bombalar yüzünden can verdi. Şok dalgası büyürken 17 yılın ardından ilk kez FBI'nin önüne şaşırtıcı bir talep geldi. New York Times ve Washington Post gazetelerine daktilo ile yazılmış mektuplar gönderilmişti. Ted'in şartı çok netti. Eğer kendisinin yazdığı 35.000 kelimelik o manifestoyu ulusal bir gazetede sansürsüz yayınlarlarsa bombalı eylemlerine son vereceğini söylüyordu. FBI ve gazete yönetimleri arasında büyük bir kriz çıktı. Bir teröristin isteklerine boyun eğmek kabul edilemezdi. Ama ortada 17 yıldır çözülemeyen bir dava ve harcanan 50 milyon dolar vardı. Ellerinde tonlarca bomba parçası, profiller ve o meşhur robot resim vardı. Ama hiçbir onları gerçek bir isme götürmemişti. Sonunda FBI metnin içindeki dilsel izlere güvenerek büyük bir kumar oynamaya karar verdi. Katilin kendine has konuşma tarzından ve kelime seçimlerinden onu tanıyabilecek birinin çıkmasını umuyorlardı. Hatta bu süreçte ilginç bir şey de yaşandı. Bir pornografi dergisi olan Penthouse'un yayıncısı Bob Guccione bile metni kendi dergisinde basmayı teklif etti. Ted ise buna mektupla sert bir yanıt verdi. Fikirlerinin itibarı için saygın bir gazete istiyordu. Eğer sadece Penthouse'da yayınlanırsa yeni bir bomba daha gönderme hakkını saklı tutacağını söyleyerek resti çekmişti. Sonunda FBI'ın da onayıyla o devasa manifesto 19 Eylül 1995'te Washington Post gazetesinde özel bir ek olarak yayınlandı. Bazı anlatımlarda FBI'ın Washington Post'u seçmesinin arkasında operasyonel hesaplar olduğu da söylenir. Ama belgelenmiş en sağlam gerekçe şuydu: Post, manifestoyu özel bir ek olarak tüm günlük baskısı
içerisine yerleştirebilecek teknik imkana sahipti. FBI için önemli olan da buydu. Metin ne kadar çok kişiye ulaşırsa onu tanıyan birinin çıkma ihtimali o kadar artacaktı. O gün Amerika bir katilin 35.000 kelimelik metniyle karşı karşıya kaldı. Manifesto şu ikonik cümleyle başlıyordu: "Sanayi devrimi ve sonuçları insanlık için bir felaket olmuştur." Ted, teknolojinin insanlığı nasıl yavaş yavaş köleleştirdiğini, bizi kendi ürettiğimiz makinelerin esiri yaptığını anlatıyordu. Tıpkı arabaların bizi özgürleştirmek için icat edilip sonra tüm şehirlerin arabalara göre tasarlanması ve araba olmadan ekmek bile alamayacak duruma gelmemiz gibi. İnsanlık peşinden koştuğu statü, para ve daha büyük televizyonlar uğruna özgürlüğünü teslim etmişti ve ona göre bu kafesten kurtulmanın tek yolu endüstriyel sistemi yıkmaktı. Metin tüm ülkede bomba etkisi yarattı. Herkes Unabomber'ın bu fikirlerini tartışıyordu. Ancak Ted bu 35.000 kelimeyle dünyaya meydan okurken farkında olmadan kendi sonunu da hazırlamıştı. Çünkü o satırların arasına ancak kendisini çok yakından tanıyan birinin fark edebileceği çok tanıdık, sıra dışı ifade kalıpları gizlemişti. Ve o dilsel iz Amerika'nın bambaşka bir ucunda karanlıkta kalmış bir şüpheyi anında tetikleyecekti. Amerika'nın öbür ucunda yayınlanan o manifestoyu eline alan bir kadın vardı. Linda Patrick. Linda felsefe profesörü olan bir kadındı. Kocası David Kaczynski ise yıllardır ormanda tek başına yaşayan abisi Ted'i herkesten daha iyi tanıyordu. Linda gazetede basılan o teknoloji karşıtı fikirleri ve katilin manifestodaki radikal dilini okudukça çok tuhaf bir hisse kapıldı. Bu sert üslup ve düşünceler ona David'in yıllar önce Ted'den aldığı mektupları hatırlatıyordu. David ilk başta bu şüpheyi kabul etmek istemedi. Çünkü David için Ted sadece gazetelerdeki bir katil profili değildi. Çocukluğunu bildiği, zekasına ve kırılganlığına tanık olduğu öz abisiydi. Ama eşinin ısrarlarına dayanamayıp o 35.000 kelimelik metni okumaya başladığında David'in de çenesi kelimenin tam anlamıyla düşecekti. Katilin argümanları, geliştirme biçimi ve satır aralarındaki o sıra dışı ifade kalıpları abisinin konuşma tarzıyla neredeyse birebir uyuşuyordu. Manifesto yayınlandıktan sonra FBI'ye binlerce ihbar yağmıştı. Ama David hayatının en zor kararını verdi. Abisinin kendisine ve annesine yazdığı eski mektupları topladı. Sonra bir avukat aracılığıyla FBI'ye ulaştırdı. Analistler David'in getirdiği mektuplarla manifestoyu karşılaştırdıklarında yıllardır aradıkları dilsel imzanın aile mektuplarında da iz bıraktığını fark etti. Katilin satır aralarında İngilizce'de çok bilinen bir deyimi çoğu insanın kullandığı modern haliyle değil, daha eski ve nadir bir sırayla yazdığını fark etti. Aynı sıra dışı kullanım Ted'in eski mektuplarında da vardı. İşte bu dilsel izler ve mektuplardaki benzerlikler diğer bilgilerle de birleşince arama emrinin çıkartılmasında kritik rol oynadı. 3 Nisan 1996. Federal ajanlar Montana'daki o ıssız kulübenin etrafını sessizce kuşattı. Ted'in içeride bombalarla barikat kurmasından korkuyorlardı. Bu yüzden onu dışarı çekmek için bir hileye başvurdular. Kapıyı çalıp bölgede arazi ölçümü yapan görevliler olduklarını söylediler. Ted kapıyı açtığı an kıskıvrak yakalandı. Uzun süredir toplumdan tamamen kopuk yaşayan bu dahi son derece bakımsız, zayıf ve bitkin görünüyordu. Kulübeye giren ajanlar ise adeta bir suç laboratuvarı ile karşılaştı. İçeride 40.000 sayfadan fazla el yazması not ve günlük vardı. Bazıları çok karmaşık şifrelerle yazılmıştı. Ayrıca bomba yapım malzemeleri, bombalama deneyleriyle ilgili detaylı kayıtlar ve tamamlanmış bir bomba daha bulundu. 17 yıl boyunca Amerika'yı korkutan hayalet artık gerçek bir isme, gerçek bir yüze dönüşmüştü. Ted Kaczynski'nin yakalanmasıyla birlikte Amerikan hukuk tarihinin en sıra dışı dava süreçlerinden biri başladı. Ailesi ve avukatları onu idam cezasından kurtarmak için tek bir stratejiye sarılmıştı: Ted'in akıl hastası olduğunu kanıtlamak. Hatta onun o meşhur ahşap kulübesini bir kanıt olarak jüriye sunmak. Onun yalnızlığını ve zihinsel durumunu bu şekilde gözler önüne sermek istiyorlardı. Ted ise bu hamle karşısında adeta çılgına dönmüştü. Kendini savunma kurulu avukatlarını görevden almaya çalıştı. Çünkü eğer mahkeme ona akıl hastası derse ömrünü verdiği o 35.000 kelimelik manifestosu ve endüstri karşıtı felsefesi hasta bir zihnin ürünü olarak görülecekti. Fikirlerinin bu şekilde geçersiz kılınmasındansa ölmeyi tercih ederdi. Ona göre kendisi uyanıktı,
toplum ise derin bir uykudaydı. Ted bu yüzden sonunda suçunu itiraf etti ve ömür boyu hapse mahkum oldu. Ve burada tarihin en büyük ironilerinden biri yaşandı. Hayatı boyunca modern sistemin getirdiği zorunluluklardan kaçan, insan özelliğini savunan bu adamı yine o kulübesine yakın boyutlarda dar bir hapishane hücresine kapattılar. Ama tek bir farkla. Bu sefer kaçmaya çalıştığı sistem ona elektrik, su ve günde 3 öğün sıcak yemek veriyordu. Ted parmaklıklar arkasında da yazmaya devam etti. Kitaplar yayınladı. Yazıları çoğu ülkede ilgi gördü. Hücre bloklarında diğer mahkumlarla temas kurdu. Mektuplar üzerinden pek çok hayranı ve takipçisi oldu. Ve takvimler 2023 yılının Haziran ayını gösterdiğinde 81 yaşındayken Butner Federal Tıp Merkezi'ndeki hücresinde ölü bulundu. Bugün internetin bazı köşelerinde ve radikal çevrelerde Ted Kaczynski'yi hala bir doğa azizi, sistem karşıtı bir kahraman gibi gören topluluklar var. Yakalandığı dönemde Time dergisi bile bu rahatsız edici çekimi anlatmak için çoğumuzda biraz Unabomber ruhu var fikrini işlemişti. Ama şimdi o cilalı, entelektüel maskenin arkasına biraz daha yakından bakma vakti. Çünkü yakalandıktan sonra incelenen günlükleri Ted Kaczynski'nin sadece insanın geleceğini düşünen bir filozof olmadığını gösterdi. Evet, modern teknolojiye ve endüstriyel sisteme karşı radikal fikirleri vardı. İnsanlığın kendi kurduğu düzenin içinde giderek daha fazla sıkıştığını düşünüyordu. Ama bu fikirlerin arkasında yalnızca felsefi bir sorgulama yoktu. Derin bir öfke vardı. Günlüklerinde bombalı eylemlerinden soğuk bir tatminle söz ediyor, insanların zarar görmesini bazen kendi mücadelesinin başarısı gibi görüyordu. Bu yüzden Ted Kaczynski'yi sadece sistemin delirttiği masum bir dahi olarak görmek de yanlış olur. Onu yalnızca doğayı savunan bir düşünür gibi anlatmakta. Ortada çok zeki, çok yalnız ve modern dünyaya karşı çok radikal fikirler geliştirmiş bir adam vardı. Ama aynı adam bu fikirleri masum insanlara yönelttiği şiddeti haklı göstermek için de kullandı. Çünkü Ted'in sorduğu bazı sorular hala rahatsız edici derecede tanıdık gelebilir. Teknoloji bizi gerçekten özgürleştiriyor mu? Yoksa bizi ona daha da bağımlı hale mi getiriyor? O, insanlığı uyarmaya çalışırken bunu insanları hedef alarak başarabileceğini düşündü. Ve sonunda geriye bir filozofun mirasından çok 3 ölü, onlarca yaralı ve 17 yıl boyunca korkuyla yaşayan bir ülke bıraktı. Çünkü bazen en tehlikeli bomba bir paketin içinde değil, bir insanın kendi öfkesini hakikat sanmaya başladığı yerde patlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.